모두 날 따라 따라 콧바람 삐끗바람 Let you up 신바람바람바람 Let me up 콧바람바람바람 달려 I'm coming 오늘도 running 이제 날 따라와 따라 콧바람바람 신바람밤밤. Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 2022 yılında yayınlanmış bir dizi getirdim. Dizimizin adı 39 ve bu dizide 3 tane birbirinden güzel kadın oyuncuyu görüyoruz ve hepsi de ana karakter. Bu nasıl oluyor? Konusunu anlatırken anlayacaksınız. Önce isimlerine geçelim. Jeon Mi-do, Son Ye-jin ve Kim Ji-hyun adlı oyuncularımız bu karakterlere can veren oyuncularımız ve çok iyi iş çıkarmışlar. Baştan söyleyeyim. Şimdi canlandırdıkları karakterler 39 yaşında olan ve artık hani 40'a yaklaşan, hem o yaş bunalımını hissediyorlar bir yandan, hem bir böyle özel hayatlarıyla ilgili çok iniş çıkışları var hepsinin ve onların hayatını izlemeye başlıyorsunuz dizide. Kayıpları, kazançları, mutlulukları, hüzünleri. Bu üç kadının bütün bunları yaşayışına şahit oluyorsunuz. Ve 12 bölüm sürüyor her şeyden önce. Bu çok enteresan bir şey çünkü hiçbir şeyde eksik kalmış gibi hissetmiyorsunuz. Dediğim gibi bu kadınların hem kimlik, yani bunalımı demeyelim, bu yanlış olur ama biliyorsunuz yaş meselesi herkesin bir böyle durup düşündüğü bir şey. O 39'dan 40'a geçme evrelerinde biraz hayatlarını sorguluyorlar. Bir takım değişiklikler yapmak istiyor kimisi istemiyor. 3 farklı karakter bu arada. Arkadaş olmaları aynı olduğu da anlamına gelmiyor. Üçü de çok ayrı karakterler. İnanılmaz farklılar. Bu da çok güzel olmuş. Ve onların öykülerini izliyorsunuz. Bir de tabii ki bu dizi dram ağırlıklı bir dizi. Çünkü çok spoiler vermek istemesem de kayıpları kısmında cidden çok büyük bir kayıp yaşıyorlar demek istiyorum. Ve gerisini hem biraz klibe hem de sizin izlemenize bırakıyorum. Şimdi klibe geçelim, ardından yorum kısmında görüşelim. When the curtains close and all of the lights go down, safe to say I'll stay, I will always stick around, and I will fix your crown. And if you're knocked, I'm your rock, I won't stop, you will never be in doubt. Loud. Like then we got history, shared every misery, lived every victory, yeah, we got synergy. If they hurt you, they hurting me. That's just the way it be. We walk through the fire, and as the flames got higher, it made us survivors, yeah, it made us fighters, fighters. So here's my vow, starting from here and now. Nothing comes between us, nothing comes between us. I swear that we will lose this thing we've had, 'cause love will never leave us. Nothing comes between us, between us. Nothing comes between us. Remember the day when we finally found our wings? It changed our lives, gave us power to do anything. And every time they break us down, we bounce back, every track had your back, so you never be in doubt. Damn, we got history and all these sweet melodies, lived every victory, yeah, we got synergy. If they hurt you, they hurt me, yeah, that's just the way it be. We walk through the fire, and as the flames got higher, yeah, it made us survivors, yeah, it made us fighters, fighters. So here's my vow, starting from here and now. Nothing comes between us, nothing comes between us. I swear that we will lose this thing we
hoş geldiniz. Evet, yorum kısmında bu dizide en çok sevdiğim şey birçok konuyu birçok farklı şekilde ele alışıydı. Bir kere 3 karakter oluşu, 3 ana karakter oluşu aslında diziye çok farklı bir boyut getiriyor. Çünkü üçünün de hikayesi ve konuşulacak şeyleri çok farklı. Üçünün de aşk hayatları ve bu kadar güzel işlenmesi ve bunların 12 bölüm gibi kısa bir bölüm sayısında toplanması çok inanılmaz ve hepsi de sıkmadan, çok dozunda ve tatlı ilerledi. Bir yandan kadınlar için ya da daha doğrusu erkekler için de var bu. Evlilik yaşı geldi, geçiyor muhabbetine de çok güzel bir aslında pencere açmış. Çünkü 39 yaş evet birçok insan için çok büyük bir yaş olarak gözüküyor olabilir. Kadınlar için özellikle bunun söylenmesi işte çocuk vesaire gibi durumların riske girileceğinin düşüncesi aslında. Ama bu kimseyi alakadar etmez. Yani bir kadın ne zaman isterse o zaman evlenir bence. Bu yüzden de ben üçünün özel hayatında da tabii ki birisi hariç çok tatlı hikayeler gördük. Ama bu dizinin asıl şeyi bir kayıp yaşadılar. Kim olduğunu yani birkaç bölüm sonra öğrendik ama ben çok üzüldüm ve bu dizi beni hüngür hüngür ağlatan dizilerden biri aslında. Çok güzel oyunculuklar ve her duygusu bana geçti. Benim en çok hoşuma giden şey de çok net söyleyeceğim. Arkadaşlarına bir veda partisi düzenlediler. Aslında bu çok görülen bir şey değil. Genelde hep bir yaz teması, yaz içinde olur insanlar. Ve böyle bir şey yapıldığında delirmiş falan gözüyle bakılır. Ben burada o kadar duygulandım ki o bölümde. Tüm işte hayatında az ya da çok yeri olan herkesi bir araya toplamışlar ve bence birine veda edebilmek bu hayattaki en büyük lükslerden biri. Çünkü ani kayıplar çok daha kötü geliyor insana. Burada yani şu şekilde bir empati kurabiliyorum ben. Benim de çok sevdiğim bir kişi, anneannem mesela, bir rahatsızlığı var. Bununla alakalı onu öğrendiğimde ben de çok üzülmüştüm. Çok, inanılmaz üzüldüm. Çok ağladım, çok ettim. Şu anda zaten tedavi sürecinde ama en azından bizim öyle bir şansımız olabildi. Tabii bundan öncesinde o ilk duyduğunuz an çok büyük bir yıkım yaşıyorsunuz. Bu dizide de görüldüğü gibi yani gerçekten insanın böyle ortalığı alaşağı edesi geliyor. O duyguyu da güzel geçirdiklerine inanıyorum. Ve dediğim gibi bence veda etmek çok büyük bir lüks, ayrıcalık. Bu fırsatları oldu. Hiç tespit edilmeden aniden de hayatlarından çıkabilirdi. Bence bu yüzden çok güzel bir bakış açısı sundu bize dizi. Çok severek izledim. Ağlatıyor sizi ama bazen ona da ihtiyaç duyuyorsunuz. Dram sevenler için birebir diye düşünüyorum. Bu kadar bugünlük benden. Umarım videomu, yorumlarımı beğenirsiniz. Aşağıda sizin de yorumlarınızı görmek çok isterim. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.